Herkese merhaba. Bugün RevoPoint markasının Mini, Pop 3 ve Range model 3 boyutlu tarayıcılarını inceleyeceğim. RevoPoint 2014 yılında kurulan ve kurulduğu günden günümüze kadar sadece 3 boyutlu tarayıcılarla ilgili çalışmalarını sürdüren bir marka. 2020 yılında global pazara adım atan firma, 2022 yılında ise dünyada en çok satan 3D tarayıcı markası olmayı da başardı. 2023 son çeyrek itibariyle de bu videonun da sponsoru olan 3D Teknomarket, RevoPoint resmi Türkiye distribütörü oldu. Ben de bu sayede RevoPoint Mini, Pop 3 ve Range modellerini inceleyip size izlenimlerimi aktarabileceğim. Önce kısaca cihazların özelliklerinden bahsedeyim. Ardından hem tarama için kullanacağımız yazılım olan RevoScan'i bir temel olarak göreceğiz. Sonrasında da yaptığım tarama sonuçlarını beraberce inceleyeceğiz. İlk tarayıcı RevoPoint Mini. Bu cihazın tarama sistemi 2 kamera ve mavi ışık teknolojisinden oluşuyor. Kameralar ile görüntüyü yakalayıp derinliği ölçerken mavi ışık ile yansıma ve kırılmaları minimum seviyeye indiriyor. Tek kare hassasiyeti 0.02 mm yani 20 mikron olan Mini ile ufak objelerin detaylı taramaları yapılabiliyor. İç mekan kullanımı için uygun olan tarayıcının minimum tarama alanı ise 10 mm3. Mini'nin bağlantı yelpazesi oldukça geniş. Kablolu bağlantılar ile bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden cihazı kullanmak mümkün olduğu gibi Wi-Fi üzerinden de bağlantı sağlayarak aynı kullanımı sağlamak mümkün oluyor. Pop 3 de Mini gibi derinlik ve renk algısı için çift kamera kullanıyor. Ancak bunun yanında kızılötesi ışık teknolojisiyle desteklenen sistemin özellikle orta büyüklükteki nesneleri taraması kolaylaşıyor. Hem iç hem de dış mekan taramaları için uygun tasarlanan Pop 3'ün tek kare hassasiyeti 0,05 mm ve minimum 20 mm3 nesneler tarayabiliyor. Yine kablolu ve kablosuz bağlantı ile akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden de çalışabiliyor. Range isminden de anlaşılacağı gibi bu ailenin yüksek menzil üyesi. Tarama işlemini yine renk ve derinlik algılayıcı kameralar ve kızılötesi ışık ile gerçekleştiriyor. İç ve dış mekanda kullanılabilen tarayıcı 0,1 mm tek kare yakalama hassasiyetine sahip ve minimum 50-70 mm3 arasındaki nesneleri tarayabiliyor. Diğer cihazlarda olan bağlantı özellikleri Range için de geçerli. Kablolu ve kablosuz olarak bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara bağlanılarak kullanılabiliyor. Tarayıcıların temel özellikleri bu şekilde. Bu kadar özelliklerine dahi baktığımızda Mini'nin ufak nesneleri taramak, Pop 3 ile orta boy nesneler, Range ile ise daha büyük nesnelerin taranması için üretildiğini anlayabiliyoruz. Ben de burada amacına uygun şekilde birçok tarama gerçekleştirdim. Ancak bu marka çoğumuz için yeni. O nedenle tarama esnasında ve sonrasında kullanacağımız RevoScan yazılımına da bir göz atalım istiyorum. Bunun için öncelikle tarayıcımızı USB 3.0 bağlantısıyla bilgisayarımıza bağlıyoruz ve RevoScan programını açıyoruz. Programın arayüzü oldukça sade. Önce modelimi şöyle tarama tablasının üzerine bir koyayım. Bakın hemen otomatik bir odaklama yaptı. Bu 3 cihazda da var bu arada. Yani siz modeli koyduğunuzda otomatik bir odaklama yapıyor. Sağ tarafta bir ibare var. İşte çok yakın, mükemmel, iyi, uzak ya da çok uzak diye. Bu objenin konumunun ne kadar doğru olup olmadığını gösteriyor. Mesela işte çok yakınlaştırdım ya da çok uzaklaştırdığımda bu değişiyor. Genelde işte bu iyi ve excellent şeklinde olması iyi. Sol taraftaki görselden de bunu takip edebilirsiniz. Nereleri tarayıp taramadığını görebilirsiniz.
Sağ taraftaki kısımdan da dediğim gibi mesafeyi ayarlarsınız. Mesela şu anda işte ortada good kısmında kalması iyi. Bunun da sağında kalite ile ilgili şeyler var. Yüksek kalite mi olsun, standart bir kalitede mi olsun, yoksa yüksek hızda bir tarama mı yapayım diyor. Yüzey modunu mu takip edeyim yoksa markerları mı takip edeyim? Marker takibi videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Bakın o tablonun üzerindeki parlak noktaları, markerları takip etmeye başladı. Biz şu anda yüzey modunda bir tarama yapacağız. Genel obje, koyu renkli bir obje ya da yüz taraması mı yapacaksın diyor. Genelde bırakıyoruz bunu. Hemen altında renkli tarama mı istiyorsun yoksa renksiz bir tarama mı yapılacak? Bunu seçiyoruz. Şu anda renksiz bir tarama yapacağız. Yüzeyleri gizle diye bir seçenek var. Mesela şöyle biraz masayı görelim. O tablonun hemen yanında işte masanın üstünde duruyor şu anda. Yan taraflarda masayı görüyorsunuz. Eğer böyle bir durum olursa tarama esnasında yüzeyleri gizle diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi o büyük bir bölümünü gizledi taramadan masanın. Ama eğer düzgünce konumlandırırsanız zaten bunu yapmanıza çok fazla ihtiyaç olmayacak. Tarama mesafesi diyor. Bunu da şöyle açıklayayım. Mesela karşıya çevireyim. O hep arkamda gördüğünüz altıgenler var. Şöyle çevirelim. Ve mesafeyi arttıralım. Gördüğünüz gibi oldukça uzak, şu anda 50 santimetrenin üzerinde bir mesafe var. Ve duvardaki bu desenleri görebiliyor. Bunu azalttığınız zaman da yavaş yavaş o desenler kayboluyor. Bu ne işe yarar? Siz tarama yapıyorsunuz. İşte tarama yapacağınız nesnenin arkasında o esnada kaldıramayacağınız ya da yerini değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Buradan ayarlarınızı yaparak eğer nesnenin arkasında bir şeyler varsa bunları yok edebiliyorsunuz. Bunun hemen altında aksesuarlar kısmını görüyorsunuz. Burada çift eksenli turntable'ı bağlamak için connect diyoruz. Şurada yakınınızdaki nesneler, bağlanabileceğiniz nesneler çıkacaktır. Buradan daha önce de bağlandığım için zaten cihazlarımın içerisinde bu gözüküyor. Ben direkt bağlantıyı yaptım. Döner tablayı bağladıktan sonra altındaki settings kısmına tıklayarak artık döner tablamı kontrol edebilirim. Mesela buradan açısını değiştirebilirim. Dönüş hızını buradan ayarlayabilirim. Ya da istemediğim bir pozisyonda kaldıysa resetleyerek tekrar sıfır noktasına gelmesini sağlayabilirim. Bunu birazdan kullanacağım. Sol tarafta kamerayı görüyorsunuz. Buradaki özellikle üst kısımdaki önemli. Şimdi otomatiği bir kapatalım. Eğer modelinizde şu tarz görüntüler varsa, böyle kırmızı gözüküyorsa çok fazla parlama vardır ve taramayı düzgün bir şekilde gerçekleştiremezsiniz. Bunu buradan manuel olarak ayarlayabileceğiniz gibi otomatik moda da sokup parlamaların kesilmesini sağlayabilirsiniz. Büyük ölçüde otomatik mod işini yapıyor. Şimdi bu ayarlar doğrultusunda bir tarama yapalım. Sağ tarafta en üstte start diyelim. Şu anda tarama işlemi başladı. Ben de döner tablomu çalıştırayım. Hızını şöyle hafif düşüreceğim. Ve start diyeceğim. Şu anda çok kusursuz bir tarama yapmak istemiyorum. Yukarıdaki bazı özelliklerin ne işe yaradığını da size göstereceğim çünkü. Tek bir açıdan tarama gerçekleştireceğim. Evet, durdurdum. Ve tamamla dedim. Döner tablom hala çalışıyor. Onu da buradan durdurdum. Şu anda yakınlaştığımızda fark edeceksiniz. Bu noktasal bir nesne olarak taranıyor. Buradan kontrolünü yapıp devam etme şansınız var bu arada. Mesela şu anda arzu edersem ben bunu yan çeviririm, ters döndürürüm ya da bakarım eksik noktaları fark ederim. Mesela çenesinin altı şu anda eksik ama özellikle eksik bırakacağım. Bunları tespit ettikten sonra taramama kaldığım yerden devam edebilirim. Bu aşamadan sonra şu yukarıdaki kısımları kullanacağız. Önce şu noktasal düzenleme kısmına bir bakalım. Burada yazan Fusion bu noktaları aslında birleştirecek. Bu şekilde görmeyeceğiz. Daha gerçekçi bir nesneye dönüşecek bunu tıkladığımızda. Hemen yanındaki özellik bunu yaptıktan sonra aktif hale geliyor. Bağlantısı olmayan noktaları belirliyor. Bir yanındaki eğer üst üste binen çakışan noktalar varsa bu tarama hatalarına sebebiyet verebilir. Onları belirliyor ve düzeltmeye yarıyor. Smooth zımpara gibi çalışıyor.
daha keskin hatlı olan yüzeyleri daha yumuşak yüzeylere çeviriyor. Ve Simplify yazan yerde de nokta sayıları azalıyor. Bunların üzerinde tek tek çalışabilirsiniz. Her birine artı eksi şekilde deneyerek yüzey üzerinde nasıl bir sonuç alacağınızı gözlemleyebilirsiniz. Ya da sol taraftaki One Click Edit yazan kısma tıklarsınız ve sağ taraftan da onay vererek bu işlemlerin hepsinin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlarsınız. Şu anda model otomatik olarak düzenlendi. Bunun yanındaki mesh işlemi de gerçekleşti. Yani artık noktasal bir nesne değil de noktaları birleştirip aslında özünde böyle üçgen yapılar oluşturdu. Belki biraz fark edebilirsiniz şöyle iyice yaklaştırdığımda. Üçgen yapılardan artık meydana gelmeye başladı nesne. Bunun devamındaki özellikler oldukça güzel. Mesela şu nesnenin dışında kalan bir şeyler varsa onların tespitini yapıyor. Şuradan bunun hassasiyetini ayarlayabiliyoruz sağ taraftan. Mesela tespit et diyelim. Hiçbir şey yok. Neden? Daha evvelden şu aşağıda noktalar vardı. O tablo üzerindeki noktalar gözüküyordu. Bunları zaten temizlemiş. Daha da arttırayım bakayım. Yani şunu görebilecek mi diye. Herhangi bir şey tespit etmedi. Nokta tespiti yapabiliriz. Nokta tespitini yaparken dairesel mi yoksa yüzeysel mi bir birleştirme yapacağını da seçebiliyoruz. Mesela noktaları algıla diyelim. Gördüğünüz gibi kafasının üstünde bir boşluk varmış. Bunu tıkladım. Çenesinin altı. Bunları kasten bırakmıştım. Az önce söylediğim gibi şunları gösterebilmek adına. Bunları düzenle diyeceğim şimdi. Onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi kafasının üstü, çenesinin altı ve oldukça başarılı bir şekilde bu boşlukları doldurdu. Mesela şurada hoşumuza gitmeyen bir parça oldu diyelim. Sağ tarafta bir düzenleme menüsü var. Burada çeşitli seçimler var. Mesela çizgisi olarak bir seçim yapayım ben şimdi. Tıkladım. Bunu bir alanın içerisine aldım. Kırmızı oldu. Sil dedim. Sildiğim anda tabi burada da bir boşluk oluştu. O yüzden tekrardan boşlukları tespit et diyorum. Tekrar tespitini yaptı. Onayladım. Ve oradaki çıkıntıyı da temizlemiş oldum. Bir yanında bu sefer gene modeli sanki işte zımparalar gibi bir işlem yapmaya yarayan smooth işlemi var. Kaç kere yapayım diyor. Sertliği ne olsun bu zımparanın diye. Modeli daha yumuşatarak daha yumuşak hale getirebiliyorsunuz. Bu smooth özelliğini kullanarak burada da yüzey sayısını azaltabiliyorsunuz. Genelde şu sağ tarafta da hani ne işe yaradığını gösteren şeyler de var. Mesela burada işte yüksek poligondan daha düşük poligona çevirebiliyorsunuz bu modeli. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra sağ üstteki export kısmına tıklayıp buradan mesh modeli tıklayarak modeli dışarıya alabilirsiniz. Hani PLY, STL ya da OBJ formatında bunları kaydetmeniz mümkün oluyor. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Temel olarak programın kullanışı ve nasıl tarama yapıldığı bu şekildeydi. Şimdi geçelim benim yaptığım taramalara. RevoPoint Mini ve Pop3'ün içerisinden şöyle gördüğünüz heykeller çıkıyor. Biraz da kullanım amacına yönelik olarak Mini'nin içerisine daha küçük bir heykel, Pop3'ün içine ise daha büyük bir heykel koymuşlar. Bunun bir Roma heykeli olduğu çok belliydi ama araştırmasam da olmazdı. Bu şahıs M.Ö. 63 ve M.Ö. 12 yılları arasında yaşamış Romalı general ve siyaset adamı Marcus Vipsanius Agrippa. Kendisi birçok savaş kazanmış ve yine birçok sanat eserinin Roma'ya kazandırılmasını sağlamış bir şahsiyet. Az bilinse de bence ilginç ve hareketli bir öyküsü var. Üzerine film ya da dizi bile yapılabilir. Mini ile yaptığım ilk tarama açıkçası çok kolay bir işlemdi. Çünkü bir iki hareketle taramayı tamamlayabildim. Az önce gösterdiğim gibi odağını ayarlayıp döner tablo üzerine modeli koydum. Hiç takip kaybı olmadan genel çerçeveyi güzel bir şekilde taradı. Daha sonra kafasının üstü, çenesinin altı ya da figürün kaidesinin alt kısmı gibi kısımları da taratabilmek için modeli çevirerek tarama işlemini tamamladım. Takip konusunda RevoPoint Mini oldukça başarılı. Modeli yatırsanız bile hemen doğru noktaları buluyor ve taramayı kaldığı yerden devam ettiriyor. Videoyu hazırlarken birçok çalışma yaptım ve hemen hepsinde çok güzel sonuçlar elde ettim. Bu model tarayıcı ile beraber kutunun içinden çıktığı için özellikle dedim reçineli bir yazıcıyla taramanın çıktısını da alayım ki detayları daha net görelim. Baskı içinde Illego Mars 4 Ultra reçineli yazıcımı kullandım. Oldukça güzel bir cihaz. İlerleyen haftalarda bu yazıcının incelemesini de sizinle paylaşacağım. Her ne kadar renkler farklı olsa da orijinal ve tarama sonrası alınan baskıyı şu an yan yana görüyorsunuz. Bence çok başarılı bir sonuç. Detay kaybı yok diyemem. Baskısı alınan nesnenin hatları daha yumuşak ama bunun
oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yani bu tarz bir sanatsal objeyi elinizle yaptınız ya da var olan bir nesneyi tarattınız. Gördüğünüz gibi taramayla net bir sonuç elde etmeniz mümkün. Mini ile yaptığım bir diğer çalışmam dekoratif bir nesne üzerineydi. Bu kuru kafa şeklinde tea light bir mumluk. Bu taramada neredeyse kutu içinden çıkan büst kadar kolaydı diyebilirim. Sadece ilk denememde model üzerinde bazı noktaların net çıkmadığını ve boşluklar oluştuğunu fark ettim. Taramalarda bazen çok ince nesneler, şeffaf, parlak veya siyah kısımlar çıkmayabiliyor. Bu gibi durumlarda model üzerine pudra, un, kuru şampuan ya da tarama için özel olarak üretilmiş matlaştırıcı spreylerden sıkmak gerekiyor. Hepsinde mantık aynı. Yansımayı, parlaklığı, siyahlığı ya da şeffaflığı kesmek. Ben burada kuru şampuan kullandım. Uygulaması kolay ve yüzey sanki pudralanmış gibi kısa süre içerisinde kaplanıyor. Yıkadığınızda da hemen temizleniyor. Kuru şampuanla yüzeyi kaplayıp taramayı tekrar yaptım ve az önce ufak tefek çıkmayan noktalar bu sefer gayet güzel tarandı. Tıpkı büst modelinde olduğu gibi model çevresi bir ya da iki tur tarandıktan sonra taramayı duraklatıp yan yatırarak veya ters çevirerek farklı açılardan da tarama yaptım. Taramadan sonra yukarıdan ayarları tek tek elimle yapmayı denedim ama one click edit kısmı hakikaten çok pratik ve hızlı şekilde sonuç veriyor. Ben bunu yaptıktan sonra sadece varsa üzerindeki gereksiz parçaları ya da taranmayan boşlukların düzeltilmesini yapıyorum. Ufak düzenlemeler sonrasında da gördüğünüz gibi çok net ve güzel bir dijital model ortaya çıktı. Bunu da STL formatında kaydettim ve Ilegon Mars 4 Ultra yazıcımla baskısını aldım. Bu büst modeline göre taraması biraz daha zor ve detaylı bir modeldi. Ancak çıkan sonuç onun kadar başarılı. Evet, hatlar orijinal modele göre birazcık daha yumuşak ama tarama sonrası sadece birkaç tıklamayla modelin baskıya hazır hale gelmesi ve böyle bir sonuç elde etmek oldukça güzel. Aslında iki sonuç da bayağı hoşuma gitti ama tabii bu benim için yeterli olmadı. Çok daha fazlasını alabilir miyim diye tarayıcıyı biraz daha zorladım. Önceki incelemelerimde gene reçineli yazıcımla aldığım detaylı bir figür baskısı vardı. Bir de bunun taramasını yapayım istedim. Bu gördüğünüz Diablo karakterlerinden Lilith. Zor bir model, çok fazla detay, çok fazla sivri nokta bulunuyor. Tıpkı önceki taramalarımda olduğu gibi önce döner tabla üzerinde çevresini düzgün bir şekilde taradım. Detaylı bir nesne olduğu için biraz daha tur sayısını arttırdım. Çevresel tarama bittikten sonra yine modeli öne arkaya doğru yatırarak alt ve üst kısmındaki detayların da taranmasını sağladım. İşlemleri yaptıktan sonra açıkçası bu kadar net bir sonuç çıkacağını beklemiyordum. Gerek kıyafet detayları, gerek yüz ya da boynuz detayları oldukça iyi çıktı. Orijinal model ile arasında tabii ki farklılıklar mevcut. Baskısını aldığım model kadar net bir tarama değil. Ancak üzerinde yapılacak profesyonel dokunuşlarla orijinaline yakın sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır. Mini ile sanatsal bir obje denedim. Dekoratif bir nesne ya da hobi amaçlı kullanılacak bir nesne üzerinde çalıştım. Bir de dedim şöyle teknik bir parça üzerinde çalışayım. Şöyle düşündüm. Evimizde, ofisimizde, iş yerimizde kullandığımız bir tane plastik parça kırıldı. Ve bunun yedek parçasını da piyasada bulamıyorsunuz. Ben aynı durumu evde kullandığımız Türk kahvesi makinesinde yaşadım. Plastik tutma parçasının üst kısmı kırıldı. Yanında da aynı üründen bir tane daha örnek olduğu için bunu söktüm ve mini ile taramasını yaptım. Modelin dışını bu sefer un ile kapladım. Tıpkı kuru şampuanda olduğu gibi uygulaması da kolaydı. Taramada da gayet güzel sonuç verdi. Parçanın dış yüzeyi pürüzsüz ve dairesel hatlara sahip. Bu nedenle taraması kolay. Ancak iç kısımda ince ve oldukça ufak detaylar vardı ve esas cihazın performansını gözlemleyebileceğim kısım da burasıydı bence. İşlem tamamlandığında çıkan sonucu çok beğendim. Genel hatlar güzel gözüküyordu. İç kısımdaki parçalar arasında olmaması gereken bazı çıkıntılar veya çok ince olan derin kısımları net göremediği yerler olmuş. Ancak genel hatların net olduğu için elden geçirilebilir bir seviyedeydi. Ben 3 boyutlu modelleme programları konusunda pek tecrübeli biri değilim. Ama ona rağmen 3D Builder gibi çok basit bir programı kullanarak dahi ufak dokunuşlarla istediğim düzenlemeleri yapabildim. Bu gibi durumlarda örneğin SolidWorks tarzı bir modelleme programı bilseydim bu parçayı orijinalinden farksız hale kısa sürede de getirebilirdim. Neyse parça benim için yeterli seviyeye geldiğinde FDM yazıcımı kullanarak parçanın baskısını aldım. Ufak tefek çıkıntı ve gereksiz parçaları temizledim. Sonucu da şu anda görüyorsunuz. Çok güzel, orijinal parçaya çok yakın, en ufak çıkıntıların, tırnakların bile güzel çıktığı bir model oluşmuş. Montajında da bir sorun olmadı ve parça istediğim gibi yerine tam oturdu. Yedek parçasının bulunamayacağı bir eşya tarama teknolojisiyle taranıp
3 boyutlu yazıcıdan baskısı alındı ve neredeyse üzerinde hiçbir işlem uygulamadan yerine tam oturdu. Böyle hobi ve sanatla ilgili taramalar yapmayı, baskılar almayı çok seviyorum. Ama özellikle bu teknolojiyi şöyle işlevsel şeylerde kullandığımda çok daha fazla keyif alıyorum açıkçası. Benim Mini ile yaptığım testler bu kadardı. Sonrasındaki taramalara Pop 3 ile devam ettim. Yaptığım ilk tarama az önce de söylediğim gibi kutu içerisinden çıkan bu general büstünün birazcık daha büyük olan versiyonuydu. Taramada yine çift eksenli döner tablayı kullandım. Bu oldukça başarılı bir tabla. Standart 360 dönüş haricinde artı eksi yönde 30 derecelik açı yaparak taranan modeli yerinden hiç oynatmadan daha detaylı taramak mümkün olabiliyor. Ben tarama esnasında bu özelliğini kullandığım gibi 90 dereceye ihtiyaç duyduğum kısımlarda modeli tamamen yatırarak da tarattım. Mini'de olduğu gibi Pop 3'te de çok başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Otomatik ayarlamalar yapıldıktan sonra sadece ana model çevresinde 1-2 gereksiz parça gözüküyordu. Onu da sadece birkaç tane tıkla halledebildim. RevoScan gerçekten iyi çalışan bir program. Bu gibi hataları, parçaları çok hızlı algılayıp kaldırabiliyor ve sizi yormuyor. Bu modeli de reçineli yazıcımla bastım. Yine orijinaliyle yan yana koyduğumda farkların çok az olduğunu görebileceksiniz. En bariz farklar şu göz kapağı gibi çok ince çizgilerde oluşmuş. Az önce gördük, bu Mini'de de böyleydi. Yüzeyler genel olarak orijinaline göre daha yumuşak. Ancak bu sonuç doğal ve bu çok başarılı bir tarama. Pop 3 belli bir seviyeye kadar Mini'nin de tarayabileceği o ufak tefek detaylı nesnelerin seviyesine inebiliyor. O nedenle bu cihazla da kuru kafa ve Lilith modelleri üzerinde de bir tarama gerçekleştirdim. Kuru kafa reçineli yazıcımdan çıktısını da aldığım bir model olduğu için ben size orijinal modelle beraber üçünü yan yana göstereyim. Hiç dijital versiyonlarına bakmayalım. Gördüğünüz gibi iki modelde orijinal modele oldukça yakın sonuçlar vermiş. Ancak Mini'nin ufak ve daha detaylı nesneler üzerinde çalışma özelliği onun daha keskin sonuçlar almasını sağlamış. Özellikle diş detaylarında bunu yakalayabilirsiniz. Derinlikler daha fazla. Tek başına bakıldığında bence Pop 3 de güzel sonuç vermiş. Ancak yüzeyler Mini'ye göre daha yumuşak. Benzer durum Lilith modelinde de söz konusu. İki taramaya yan yana baktığımızda iki modelde genel detayları vermiş. Kıyafetlerindeki desenler, yüzü, boynuzların dokusu ve sivriliği ikisinde de gözüküyor. Yakınlaştığımızda ise detaylar gözüküyor olmasına rağmen Pop 3'ün tarama keskinliğinin daha az olduğunu görebiliyoruz. Tarama hassasiyetlerinin farklı olması sebebiyle aldığım sonuçlar aslında beklediğim gibiydi. Tabii Pop 3 sadece iç mekan değil, aynı zamanda dış mekanda da kullanılabilen bir yazıcı. Bizim oturduğumuz yerde katlı bir otopark var. En üst kat tamamıyla açık. Ben de bir araba parçasını yoğun güneş altında taramayı denedim. Ancak çok fazla parlama olduğu için başarılı olamadım. Hemen otoparkın bir alt katına indim. Orada da otoparkın çevresi açık ama üstü kapalı. Yani araba gölgedeydi. Aracın farını taratmak istedim. Şeffaf bir nesne olduğu için cihaz direkt tarama yapamayacaktı. O nedenle kuru şampuan sıkarak yüzeyini matlaştırdım. Bu tarz objelerde tek başına yüzeyi matlaştırmak yetmeyebiliyor. O nedenle büyük ve yüzeyi pek de değişikliğe uğramadan devam eden nesnelerde marker kullanmak ve tarama modunu da marker üzerinden yapmak avantajlı oluyor. Bu işlemi yaparken markerları düzensiz rastgele yerleştirmek ve bir tarama karesi alanına en az 4 marker gelmesini sağlamak önemli. Bunun için böyle bir nesneye Pop 3 için 2-4 cm aralıklarla yapıştırmak yeterli oluyor. Markerları yapıştırdıktan sonra Pop 3'ü telefonuma bağladım ve RevoScan üzerinden tarama işlemini başlattım. Eğer yeterince ve doğru şekilde markerı yapıştırdıysanız takibinin şaşması zor. Ben yavaş bir şekilde takip mesafeme de dikkat ederek taramayı kolaylıkla yapabildim. Cihaz bilgisayarda olduğu gibi telefon üzerinde de gayet hızlı çalışıyor. Tarama tamamlandıktan sonraki aşama da telefonda daha basitleştirilmiş. Öyle bilgisayarda olduğu gibi fazla ayar yok. Otomatik ve hızlı bir şekilde modeli düzenliyor. Çıkan sonuçta gördüğünüz gibi oldukça güzel ve o markerların izlerini falan kendi kendine yok etmiş. Aynı parçayı esas büyük işlerin adamı Range modeliyle yapmak ise çok keyifliydi. O kadar hızlı bir cihaz ki zaten farın 1/3'ünden fazlasını tek seferde tarayabiliyor ve takibi hiç kaçırmadan bu tarz bir parçayı saniyeler içerisinde tarayabiliyorsunuz. Range modelinin tek kare alanı da geniş olduğu için aslında bu kadar marker kullanmasanız bile olur. Farda kullandığı markerların yarısı bile fazlasıyla yeterli olacaktı. Çıkan sonuca baktığımızda yine oldukça kaliteli ve pürüzsüz olduğunu görebiliyoruz. Hatta fark ettiyseniz range hızını alamayıp arabanın diğer bölgelerini bile taramaya başlamış. Araba üzerinde ya da herhangi bir nesne üzerinde range ile çok daha büyük taramalar da yapabilirsiniz. Yani bu arabanın kapısı olabilir, tamponu olabilir ya da tamamını taramak isteyebilirsiniz. Bir mobilya, sandalye ya da masa gibi
nesneler de bunlar olabilir. Tabii bu cihaz büyük nesnelerin taraması için tasarlandığında bunun döner tablası da büyük. Bu gördüğünüz. Bunun üzerine büyük ve ağır nesneleri koyarak dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Ya da üzerine bir insan koyarak da taratabiliyorsunuz. Bundan nasıl bir cümle olduysa, evet, üzerine insan koyuyoruz ve onu da taratabiliyoruz. Ben tek başıma çalıştığım için koydum tripodu karşıma. Taktım tarayıcıyı. Bu döner tablo uzaktan kumandalı olduğu için o da avantajlı oldu. Ve pozisyonumu aldıktan sonra kendi kendimi tarattım. Aslında Range tüm vücut taraması için çok uygun bir cihaz. Ben kendi kendime ancak bir büst kadarlık kısmı taratabildim. Hani bu tarz büstler, biblolar yapmak istiyorsanız Range iyi bir seçenek olabilir. Renkli tarama özelliği bu 3 cihazda da mevcut. Ben de bu taramayı renkli olarak yaptım. Tabii kafamın üzeri, çenemin altı gibi kısımlar taramayı sadece karşıdan sabit olarak yapabildiğim için çıkmadı. Ama daha sonra ufak tefek düzenlemelerle onu hallettim. Renkleri ve dokuyu gayet güzel aldı. Mesela genelde saç sakal gibi detaylarda tarama cihazları sıkıntı yaratabiliyor. Range bunları gayet güzel yakalamış. O sakalımın beyaz yerlerine kadar gayet net çıkmış. Saç konusunda ise tarama yapacağı zaten bir alan bulunmuyordu. Aynı taramayı Pop 3 ile de yaptım. Tabi tarama alanı daha dar bir cihaz olduğu için sadece yüz kısmını taratabildim. En azından taramanın netliğini ve bu taramanın renklerle ne kadar başarılı bir şekilde örtüştüğünü görmenizi istedim. Range'deki benzer durum burada da var. Model gayet güzel çıkmış. Tüm renkler ince detaylarına kadar güzel gözüküyor. Tabi bu taramayı yaptıktan sonra kendi büstümün baskısını almasam olmazdı. Şöyle dedim, saçlarımın da parlaklığını gösterebilecek altın rengi bir filamentle ufak bir büst baskısı alayım. Bence bayağı güzel oldu. Dedim böyle eşimi, dostumu tarasam, onlara ufak hediyeler yapsam eminim herkesin hoşuna gider diye. Hatta bu ticari olarak da yapılabilir. Bir yeriniz vardır, müşteriler gelir, taraması yapılıp büstlerini hazırlarsınız. Bu tarz girişimler zaten piyasada var. Ben Range veya Pop 3'ün de bu gibi işler için uygun olabileceğini söylemek istedim. Mini ile böyle bir tarama yapılamaz mıydı? Tabii ki yapılabilirdi ama sizi biraz yorabilir. Çünkü tek kare tarama alanı ufak ve nesne büyüdükçe bunu taramak biraz zorlaşıyor. Yoksa ben uğraşırım derseniz böyle bir büst de yapabilirsiniz. Araba parçasını da taratabilirsiniz mini ile. Açıkçası ben 3 cihazı da beğendim. Hepsinin bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlardan kablolu ya da kablosuz olarak kontrol edilebiliyor oluşu güzel. Tarama yazılımı olan RevoScan'i çok başarılı buldum. Cihazlarla beraber tam senkronize ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Düzenlemeleri hızlı ve iyi yapıyor. Elde telefonla tarama yaparken Pop 3 ve Range enerjisini kendi el tutacaklarından alıyor. Yani bunlar aynı zamanda bir batarya. Mini'nin paket içeriğine bunu koymamışlar. Açıkçası çok garipsedim. Yani telefonla kullanacağınız zaman ayrıca taşınabilir bir güç kaynağına bağlamanız gerekiyor cihazı ki bu mantıklı ve ergonomik olmuyor. Ben Mini ile yaptığım taramalarda Range ve Pop 3'ün bataryalarını kullandım. Çünkü bunların hepsi birbiriyle uyumlu. Çift eksenli döner tablayı başarılı buldum. Modeli farklı açılarda çevirirken sağa sola kaymasın diye güzel yapışkanlı aparatlar da koymuşlar. Birçok tarama için avantaj sağlayacak bir özellik olduğunu düşünüyorum. Her tarayıcı ile beraber bu gelmiyor, bilginiz olsun. Paket içeriğinizde bu cihazın olup olmadığına lütfen bakın. Çünkü alt paketlerinde sadece 360 derecelik küçük döner tablo da olabiliyor. İşlem sonrası hemen hemen hiçbir tarama direkt olarak 3 boyutlu yazıcıyla baskıya hazır olmaz. Çıkan sonuçlar az ya da çok düzenleme ister. Ancak RevoScan bize bu noktada bayağı yardımcı oluyor. Tabi bu yardım her kullanıcıya yeter mi? Bence yetmez. Özellikle taramayı profesyonel olarak yapmak isteyen kişiler bence bu cihazların yanında kullanım amaçlarına uygun bir 3 boyutlu modelleme ya da düzenleme programı da bilmeliler. Ne bileyim, örneğin teknik kısımda SolidWorks olur, Siemens NX olur. Konu mimari ise 3D Max olabilir. Hobi amaçlı ya da sanatsal alanlarda Blender ya da ZBrush olabilir. Bunlar sadece birkaç örnek. Daha kullanım amacına yönelik onlarca program var. Yani bir 3D tarayıcı ararken bu kısmı da es geçmeyin, araştırın diye söyledim. Bence RevoPoint farklı ihtiyaçlara yönelik farklı cihazların ayrımını çok güzel yapmış ve işin ana fikrine uygun cihazlar tasarlamış. Ufak nesneler üzerinde mi çalışacaksınız? İnce detaylara mı ihtiyacınız olacak? O zaman sizin tarayıcınız mini. Ağırlıklı olarak orta boy nesneler üzerinde çalışırım. Her zaman çok fazla detaya ihtiyacım olmaz ama istediğimde bana bu detayları da verebilsin derseniz Pop 3. Benim ufak tefek nesnelerle pek işim olmuyor. Büyük ve daha çok detaydan uzak nesneler üzerinde çalışacağım diyorsanız Range sizin için doğru bir tercih olabilir. Ben cihazları beğendim. Size bu tarayıcıları daha iyi anlatabilmek için hiç üşenmedim ve 3D Teknomarket'in RevoPoint tarayıcılar hakkında eğitim vereceği bayi toplantısına da katıldım. Çok güzel ve faydalı bilgiler edindim. Bunları kendi bilgi ve tecrübelerimle de harmanlayıp size bu tarayıcılara
anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve eğer varsa aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilmişsinizdir. Eğer siz de bir RevoPoint tarayıcı almak isterseniz RevoPoint resmi Türkiye distribütörü 3D Teknomarket ürün linklerini aşağıdaki açıklama bölümüne ekledim. Tarayıcınız sorunsuz, taramalarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.